Herkese Endonezya'dan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan selamlar. Dün akşam itibariyle Singapur'dan Endonezya'ya ulaştım. Şu an Jakarta'da hem Jakarta'nın, Endonezya'nın hem de bütün Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi'ndeyim. Toplam 200.000 kapasiteli çok büyük bir cami burası. Hadi burayı keşfedelim. Şu an namaz bitti. Ardından bir hoca efendi bir ders yapıyor. İstiklal Camisi'nde böyle bir kocaman davul var. Ezandan önce bu davula vuruluyor. Buranın eski bir geleneği. Bu sürdürülüyor bu camide. Aynı zamanda burada davulun üzerinde hem Hinduizme hem de Budizme ait motifler var. Bu motiflerle Endonezyalı Müslümanlar diğer dinlere hoşgörülü ve toleranslı olduklarını belirtiyorlar. Bu bir deri ama sanırım bir hayvan derisi. Ayrıca caminin tam karşısında böyle çok büyük bir katedral var. Apa getuk? Mana ada getuk? Adanya kan loha. Şimdi Jakarta'da böyle ufak yerel bir pazara geldim. Bu abimizle Jakarta'nın meydanına geldik. Çocuğun adını Fatih Sultan Mehmet'ten esinlenerek Muhammed Fatih koymuş. Burası Jakarta'nın merkezi Merdeka Meydanı.
Endonezya'da bir cami. Caminin minyatürünü yapmışlar. İlginç bir mimari. Burası Dharma Bhakti Tapınağı. Jakarta'daki en eski Çin tapınağı burası. 1600'lü yıllarda kurulmuş. Bugün hala burada yaşayan Çinliler için dini bir merkez. Getirip meyve sunuyorlar burada. Bu heykellerin önünde. Böyle elma, armut, ejder meyvesi, bin bir çeşit meyve var. Tapınağın hemen çıkışında böyle bir pazar var. Dar, böyle yerel bir pazar. Bu adamlar kaldırımda eğer arzu ederseniz resminizi çiziyorlar. Burası Borobudur Tapınağı. Dünyanın tek parça halindeki en büyük Budist tapınağı. Yaklaşık milattan sonra 750 yıllarında yapılmış. Yapımı 75 sene sürmüş. Daha sonra bir volkan patlaması sonucu burası tamamen küllerle kaplanıp kaybolmuş bir anlamda. Daha sonra daha modern dönemde, son dönemlerde burası keşfediliyor ve bazı arkeolojik çalışmalar ve aynı zamanda restorasyon işlemiyle tarihe ve günümüze kazandırılıyor. Evet, burada da öğrenciler. Güzel bir doğanın içerisinde yer alıyor burası.
Böyle devam edelim. Tapınak gerçekten çok haşmetli. Taşlar, sanırım taşların maddesi de bu haşmeti destekleyen bir unsur. Simsiyah, kocaman, devasa, güzel bir tapınak. Tapınak tamamen yeşillikler içerisinde bir yerde. Ayrıca burada çevre düzenlemesi de çok güzel yapılmış. Tapınağın dışında da böyle bir küçük pazar var. Magnet ya. Batik t-shirt. Şimdi 9. yüzyıldan kalma bir Hint tapınağı olan Prambanan Tapınağı'na geldim. Bu Endonezya'daki en büyük Hint tapınağı. Mimarisi çok etkileyici olduğu için turistlerin gözde mekanlarından. Gerçekten harika görünüyor. Burada bir deprem yaşanmış. Etrafta birçok billboard var. Depremden sonra tapınağın geldiği hali gösteriyor. Hala da çalışmalar sürüyor burada. Devam. Tapınağın içerisine girilebiliyormuş. Bir girelim bakalım. Fakat direkt tapınakların içerisine girmek yasak. Sadece bahçesinde dolaşabiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla yurt dışından gelen turist sayısı çok fazla değil. Genellikle ziyaret edenler Endonezya'nın kendi halkı. Bu kompleksin tam merkezinde duran en büyük tapınak bu. Böyle maymun motifleri, ceylan veya geyik motifleri, yine bu tip motifler ve tanrılarının motiflerini nakşetmişler. Muazzam gerçekten. Tapınağın çıkışında böyle bir pazar var. Hediyelik eşyalar da alabiliyorsunuz. Ya kurang satu. Nah, pokoknya mak bening nih.
Şimdi Yogyakarta'da Taman Sari adında bir kraliyet bahçesine denk geldim. Yaklaşık 18. yüzyılda yapılmış burası. Bir saray, su kalesi tarzında bir şey. Hadi başlayalım. Buraya giriş 15.000 Endonezya rupisi. O da yaklaşık 1 dolar gibi bir şey ediyor. Burası Yogyakarta'nın en meşhur caddesi. Malioboro Caddesi. Burada hediyelik eşyadan restoranlara, sokak yemeklerinden her türlü şeye ulaşmanız mümkün. Yogyakarta'nın kalbi bir anlamda burası. Ve bu caddenin sokak yemekleri bölümüne geldim. Böyle türlü türlü çeşit yerel lokal yemekler var. Yogyakarta sokak yemekleriyle ünlü. Hatta Netflix'te sokak yemekleri belgeseli serisi var. Orada Endonezya için sokak yemekleri belgeselini çekmek için buraya geliyorlar. Yani orada bir Yogyakarta sokak yemekleri bölümü var. Merak edenler izleyebilir. Tabii gördüğünüz gibi sadece Endonezya'ya veya Yogyakarta'ya özgü yemekler yok. Aynı zamanda Kore mutfağı, Hint mutfağı da burada kendine yer bulmuş. Bu sokağın başı var, sonu yok. Git bitmiyor. Bir şey aldım. Bu bizim sigara böreği gibi ama içine muz koyuyorlar. Sonra kızartıp üzerine çikolata ve başka tatlı soslar döküp servis ediyorlar. Tadı bayağı iyi. Tek kelimeyle efsane. Sadece bu sokağı görmek için bile Yogyakarta'ya gelinir.
Şu an ya Çin yılının başlangıcı, yani ya girdik ya gireceğiz. O yüzden bu bölgelerde her yerde bir kutlama var, festivaller var. Yine burada bu sokakta da böyle bir gösteri alanı kurulmuş ve farklı etkinlikler yapılıyor. Şimdi bu sokak yemeklerinin satıldığı caddeden çıktım.